Merhabalar, Elif'in mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizlere tel tel dökülen, katları tek tek sayılan patatesli sayaç çöreği tarifimi paylaşmak istiyorum. Öncelikle iç harcı için 7-8 tane orta boy patatesin kabuklarını soyup rastgele doğrayalım ki çabuk haşlansın diye ve patatesimizi haşlanmaya bırakalım. Ayrı bir tavanın içerisine çeyrek çay bardağı kadar sıvı yağ alıp üzerine bir adet ince doğranmış kuru soğanı ekleyip hafif pembeleşene dek kavuralım. Haşlanan patateslerin suyunu süzdürerek ezelim. Üzerine kavurmuş olduğumuz kuru soğanı ekleyelim. Yaklaşık bir dolu tatlı kaşığı kırmızı toz biber, yeteri kadar tuz, birer çay kaşığı kadar pul biber ve nane ekleyelim. Harcı güzelce karıştıralım. Hamuru için yoğurma kabının içerisine 3 su bardağı sütü alalım. Üzerine 1 su bardağından 1-2 parmak eksik yoğurt ekleyelim. 1 tatlı kaşığı kadar tuz ekleyip karıştıralım. Öncelikle bir miktar un ekleyelim ve üzerine bir paket kabartma tozu ekleyip unumuzu azar azar ilave ederek hamurumuzu yoğurmaya başlayalım. Ben toplamda tam 1 kilo un kullandım. Hamurumuz yumuşak kıvamlı olması gerekli ve azar azar eklemeyi ihmal etmeyelim unumuzu. Bakın kıvamı bu şekilde yumuşak kıvamlı ama ele fazla yapışmayan bir hamur olması gerekli. Hamur toparlandıktan sonra tezgahın üzerine alalım ve 3-4 dakika boyunca tezgahın üzerinde bu şekilde yoğuralım. Ne kadar güzel yoğurursak çöreğimiz o kadar güzel olacaktır. Daha sonra 8 eşit parçaya bölelim. Yumaklayıp tezgahın üzerine yerleştirelim. Üzerine temiz bir bez örtüp yaklaşık 20 dakika veya yarım saat kadar dinlenmeye bırakalım. Çöreğin ara katları için 200 gram tereyağını eritelim. Üzerine 1 çay bardağı sıvı yağ ekleyip karıştıralım. Dinlenen hamurlarımızı hafif un serperek merdane ile veya oklavayla servis tabağı büyüklüğünde açalım. Bir tepsinin içerisine alalım. 2 yemek kaşığı kadar yağla her tarafına gelecek şekilde fırçayla üzerine dağıtalım yağı. Hamuru güzelce yağlamamız önemli. Daha sonra ikinci hamurumuzu da açalım. Yine aynı büyüklükte açtığımız hamuru yaklaşık 2 yemek kaşığı kadar sıvı yağla yine her tarafına gelecek şekilde güzelce yağlayalım. Bol miktarda yağlamamız gerekli. Çöreğimizin kat kat olması için buna özen göstermeliyiz. Videoda gördüğünüz gibi katladım, tekrar yağladım. Tekrar katladım. Diğer tarafını da yağlıyorum. Her katlamada yağlamayı ihmal etmeyelim. Daha sonra katladığımız hamuru daha önce açıp tepsiye yerleştirdiğimiz yağladığımız hamurun üzerine alalım. Tekrardan katlayarak her katladığımız bölümü tekrar yağlayalım. Bu şekilde size yağlı gibi gözükebilir ama piştiğinde kesinlikle yağ hissedilmiyor. Hiç fazla gelmiyor yağ. Emin olabilirsiniz. Bütün hamurlarımızı aynı şekilde hazırlayalım. 4 adet yağlı bezemiz oluştu. Üzerine buzdolabı poşetiyle örtüp 15 dakika kadar dinlenmeye bırakalım. 15 dakikanın sonunda ilk hazırladığımız hamuru tezgahın üzerine alalım. Hafifçe un serperek, bakın kolaylıkla açılan bir hamur zaten.
Hiç hamur açmasını bilmeyen biri bile kolayca yapabilir bu çöreği. Merdane ile dikdörtgen bir şekilde açalım. Tepsimizin boyutuna göre büyütmemiz yeterli. İç harcının 1/4'ini hamurun tam orta kısmına yerleştirelim. Bu arada bu çöreği dilediğiniz iç harcıyla hazırlayabilirsiniz. Peynir, ıspanak, kıyma, ne isterseniz istediğiniz iç harcıyla olabilir. Videoda gördüğünüz gibi katlayıp katlama kısmı alta gelecek şekilde yağlı kağıt serilmiş tepsinin üzerine yerleştirelim çöreği. Diğer hamurlarımızı da aynı şekilde hazırladım. 1 adet yumurta sarısının üzerine 1 tatlı kaşığı kadar sıvı yağ ekleyip çöreklerin üzerine sürelim. Keskin bir bıçakla bakın videoda gördüğünüz gibi üzerine kesikler atalım. İsterseniz üzerine çörek otu ve susam serpebilirsiniz. Bir miktar çörek otu serptim ben. Daha sonra 180 derecelik ısınmış alt üst ayar fırında yaklaşık 35-40 dakika kadar pişmeye bırakalım. Benim çöreğim 35 dakikada pişti. Siz de kendi fırınınıza göre kontrollü bir şekilde pişirmeniz gerekli. İlk sıcağı çıkana dek 10 dakika kadar bekletelim. Daha sonra bakın altı da nar gibi kızardı. Bakın her bir katı tek tek sayılıyor neredeyse. Harika bir çörek oldu. Bu çöreği isterseniz sade olarak da yapabilirsiniz. Veya dilediğiniz iç harcıyla yapabilirsiniz. Gerçekten çok güzel. Çok lezzetli ve yapımı da çok pratik bir çörek oluyor. Deneyecek olanlara şimdiden kolay gelsin, afiyet olsun. Beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Videomu izlediğiniz için teşekkürler.